Merhaba, Sun Moon Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duygularına bakacağız olasılıklar doğrultusunda. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için hayvansever, doğa sever, hayvanlara, doğaya sevgili, saygılı davranarak yaşayan kişiler ve enerjiler için. Bu arada atölye kayıtlarımız devam etmekte. Zaten böyle bazı derslerden çok kısa böyle kesitler de paylaştım merak edenler için. Bulabileceğiniz en kaliteli, en özgün, en güzel ve en kapsamlı bilgilerin, en iyi bilgilerin, bu kadar bilgiyi bir arada bulamayacağınız güzellikte çok böyle dolu dolu bir atölye. Bulabileceğiniz en güzel atölye. Özellikle tarotu güzel sorumluluk bilinciyle olabildiğince etraflıca, aklı selim şekilde öğrenmek istiyorsanız, burada kalitesizleştirenlerden uzak şekilde bu atölyeye kayıt yaptırabilirsiniz. Hem atölye kayıtlarında hem de özel açılımlarda isteyenler site üzerinden de taksitle ödeme seçeneğiyle de kayıtlarını ya da randevularını oluşturabiliyor. Evet, bu hatırlatmayı yaptıktan sonra şimdi açılıma geçiyoruz. Bu arada yine YouTube kanalıma hem katkı sağlamak istiyorsanız hem katıl butonu üzerinden hem de teşekkür butonu üzerinden yine katkı sağlayabilirsiniz. Zaten katıl butonundaki üyelikler çok cüzi miktarlarda, aylık ücretleri o şekilde. Burada zaten kolektif şekilde gayet detaylı farklı farklı konularda açılımlar yapılıyor. O yüzden kendinizce bütçenize uygun bu şekilde de katkı sağlayabilirsiniz tercih edenler. Burada olabildiğince hani bu dengeyi de sağlamak isteyenler, dediğim gibi zaten çok sembolik tutarlar. Bunu da hatırlatmak istedim. Hali hazırda senelerce hem teşekkür butonu üzerinden hem de katıl butonu üzerinden katkı sağlayanlara da tekrar teşekkür ederim. Şimdi niyetimi sesli olarak alarak açılıma başlıyorum. Evet, Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli şekilde tüm sevdiklerimin, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, benim ve tüm sevdiklerimin, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da benim ve tüm sevdiklerimin, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde en iyi, en doğru bilgileri kalbinde, ruhunda, enerjisinde, davranışlarında, yaşam şeklinde, yaşayış şeklinde tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhametle davranarak yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm doğa ve hayvanları rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşatsın. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu. Böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerini, ruhlarını, enerjilerini, davranışlarını, yaşam şekillerini, yaşayış şekillerini, davranışlarını tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara sevgili, saygılı kılsın. Tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerini, ruhlarını, enerjilerini, davranışlarını, yaşam şekillerini, yaşayış şekillerini, davranışlarını, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların yaşam haklarına da sevgili, saygılı kılsın. Allah
tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların bu şekilde yaşamalarını sağlasın. Allah tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikle, güvenli yaşadığı şekilde tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu, böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşamalarını seçiyorum. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle doldu, öyle doldu, öyle doldu. Böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Tüm kediler, tüm köpekler, tüm kuşlar, tüm doğa ve hayvanlar Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşıyorlar. Tüm dünyada, tüm her yerde. Tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu. Böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Evet, güzel niyetlerimizi aldım. Güzel niyetlerimizi aldım. Odaklanıp seçebilirsiniz. İsteyen farklı kişiler için farklı desteler seçebilir ya da kendinize göre dediğim gibi seçip dinleyebilirsiniz. Her zaman ya da böyle ara ara aklıma geldikçe söylediğim gibi artık biliyorsunuzdur zaten. O kadar videodan sonra. Evet, birinci desteği seçenlerle başlıyorum. Birinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aklınızdaki kişinin sizinle ilgili, aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duyguları, aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duyguları. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duyguları. Evet, Lenormand destemi de alayım. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duyguları, aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duyguları. Buradan da bakalım.
Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili, yine açıya tam sığmıyor, bir dakika açıya ayarlayalım. Güzel gözüküyor. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duyguları. Çok güzel kartlar çıktı şurada. Nerede bu? Çok güzel kartlar çıktı da. Burada ben iki kadınlı bir etki görüyorum. Şimdi zaten çok yalan dolan etkileri çıktı. Bir taraf daha çok iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı, iş üzerinden, para üzerinden kullandığı bir taraf. Bir tarafta zaten hani bu kişiyle bağlantısını sürdürürken asıl ulaşmak istediği taraf olarak gözüküyor. Şimdi detaylara geçeceğiz. Şöyle tekrar açıya bakayım. Evet. Evet. Şimdi birinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duyguları ne diye baktığımızda bu kişi size sanki bir yalanı açıklamak üzere, sizden uzun süredir sakladığı gizlediği bir durumu açıklamak üzere şeklinde çıktı. Eğer uzun süredir görüşmediği, konuşmadığı kişi sizseniz, burada gördüğüm bu kişinin sevdiği kişi siz olabilirsiniz. Ama sizinle görüşmüyorken, sizinle konuşmuyorken, iş, kariyer, eğitim, para bağlantıları üzerinden birileriyle tamamen para için, çıkar için bazı ilişkiler içerisine girmiş olabilir. Şu andaki duygu durumu oralardan bir an önce uzaklaşmak, oralarla bağlantısını bitirmek ve sizinle bu yalan dolan ilişkileri hayatından bitirip bakın belki hatta vicdan azabı da çekiyor olabilir. Bunca zaman size sakladığı duygularıyla artık bakın burada da diyor netlik sağlayarak sizle yola devam etmek istemesi görüyorum. Yani uzun süredir bu kişiyle konuşmuyorsanız, görüşmüyorsanız eğer burada sevdiği taraf siz olabilirsiniz. Siz de belki meslek olarak da eğiticilik, öğreticilik, yol göstericilik gibi meslekler yapıyor olabilirsiniz. Okumuş, etmiş, kendini geliştirmiş kişiler olabilirsiniz. Bu süreçte, sizinle konuşmadığı süreçlerde ama tamamen para için, parasal olarak statü elde edebilmek için ya da böyle bir yerden kendini kurtarabilmek için, belki resmi bir süreçten, belki bu borç, belki bir iş yerinden örnek veriyorum. Maddi olarak böyle çıkar ilişkisi içerisine girdiği kadınlar da söz konusuymuş. Eğer diyorsanız ki ben bu kişiyle hayır konuşuyorum, iletişim halindeyim, hatta ilişkimiz var, o zaman kartlar diyor ki o zaman düşün. Çünkü bu kişi şu duygu durumunda olabilir. Yine burada da doğal olarak sizden sakladığı bir durum olabilir. Gerçek ruh eşi olarak gördüğü bir kadın söz konusu. Artık bakın. Bunları okuyacağım şimdi birazdan. Zaten çok doğru orantıda geldi. Oradan da belki zaten gözüküyordur, okuyabiliyorsunuzdur. Burada diyor ki hani hangi tarafta olduğunuzu buna göre anlayabilirsiniz. Sizinle şu an iletişim halinde mi yoksa iletişim halinde değil mi? Asıl sevdiği taraf iletişim halinde uzun süredir olmadığı taraf ve oraya ulaşabilmek, ona layık böyle bir gelecek elde edebilmek için. Tabii bu da ne kadar hani burada hani ne düzgündür ne değildir bunu tartışmıyoruz. Enerji neyse onu yorumluyorum. Herkes kendine göre düşünüp değerlendirebilir. Burası sizin kendi sorumluluğunuzda, kendi alanınızda olan durumlar. Burada çıkan kartları yorumluyorum sadece olabildiğince objektif şekilde. Burada şu enerjide bu kişi. Bu çıkar ilişkisini bitiriyor. Eğer konuşuyorsanız zaten ya da ilişki içerisindeyseniz burada ya zaten hani eşinizdir biliyorsunuzdur, o zaman bu deste sizin desteniz olmayabilir. Kendinize göre dinleyin. Ama burada ben şunu görüyorum, artık
asıl sevdiğim kişiyle yola devam etme zamanı geldi diyen bir enerjide aklınızdaki kişi. Artık kalbimin sahibi olan kadınla yola devam etme kararı alıyor. Sanki bunun yola devam etme zamanı, aranızda belki fiziksel mesafe durumu da olabilir ya da bu tamamen onun bazı yerlerden sevdiği kadın için uzaklaşma sürecini gösteriyor olabilir. Zaten bu süreci maddi durumları nedeniyle ertelemiş, sanki ötelemiş ve böyle size belki sizden kendini saklaması, gizlemesi, bunun vicdan azabını da yaşamış kendi içinde, bakın. Görüyor musunuz? Bu kadının suratına bakamıyor. O sorunlarını saklamaya çalışmış aslında ama aslında seviyordu diyor burada kartlar. Sadece parayla ilgili güçlenmeye çalışıyordu. Parayla ilgili ayağa kalkmaya çalışıyordu diyor burada kartlar. Çünkü seviyor burada gördüğüm. Ama eğer burada siz sürekli konuştuğu ya da ilişki içerisinde olduğu ama mesela sizden para alıyordur, ne bileyim size kredi çektirmiştir. Ondan sonra ne bileyim iş bağlantılı siz ona belki bazı avantajlar sağlamışsınızdır. Özellikle kadınlar bunu yaptıysa ve biz konuşuyoruz falan diyorsanız, hayır beni seviyor. Burada kartlar diyor ki hayır, seni değil çıkarlarını seviyor bu kişi ve sana da gerçekleri kara kara düşünüyor nasıl açığa çıkaracak. Böyle bir taşınma, bir yolculuk, radikal bazı uzaklaşma ile ilgili kararların arifesinde olabilir. Şu anda bunları saklıyor diyor. Ortaya çıkardığında belki çok sinirleneceğinizi düşünüyor olabilir. O yüzden de sanki zaten ertelemiş ama nasıl erteler bunu düşünüyor burada gördüğüm. Çünkü parayla ilgili belki hesap sormanızdan ya da işte ben sana şunu yapmıştım, bunu yapmıştım demenizden çekiniyor olabilir, korkuyor olabilir burada gördüğüm, ama diyor ki zaten benim seninle duygum yoktu, her şey al gülüm ver gülüm. Bunu görüyorum yani. Hani zaten ilişki içerisinde olduğunuz birisi ise bu. Zaten böyleydi. Ama ben şu anda kaçıyorum, gizleniyorum. Çünkü sevdiğim başka bir kadın var ve zaten bu süreçte hep o kadına ulaşabilmek için kendimi düzeltmeye çalıştım. İşte maddiyatımı düzeltmeye çalıştım. Çünkü o kadınla ciddi bir gelecek düşünüyorum. Ve bakın yine hep bu kadına doğru geliyor bakın. Ve yine burada atlı kartı. Yani burada arasının açık olduğu kişiyle aradaki açıklığı, iletişimsizliği bitirip, maskeleri bitirip güçlü bir erkek olarak bu kadının karşısına çıkmak isteyen bir enerjide. Eğer buradaki kadınım diyorsanız, uzun süredir konuşmadığınız, görüşmediğiniz, sizden saklandığı, gizlendiği kadın sizseniz, o zaman da kendinize göre düşünün. Bu süreçte maddi olarak kullandığı diyeyim ilişki bağlantılı işte kişi ya da kişiler olmuş olabilir. Onları geride bırakıp böyle hatta resmi bazı süreçler olabilir yüzleşmekten korktuğu. Böyle sanki paçasını kurtarıp diyesim geldi bir şekilde sizin karşınıza çıkmak istiyor. Çünkü sizi kaybetmekten korkuyor. Bu sessizlik sürecinde o kendini belki size hiçbir şey yansıtmadan, size olabildiğince bazı şeyleri göstermeden kendini toparlarken bu süreçte aslında hep sizi kaybetmekten de korkmuş. Bunu söylüyor. Biraz hayatındaki sanki belki onunla ilgili çıkan yasaklar, cezalar, ne bileyim böyle hukuki kararlar olabilir, işte ödemeler olabilir. Bunlarla ilgili bazı şeylerden de sizi uzak tutmak istemiş olabilir burada gördüğüm. Ama artık bu ertelemeleri bitirip burada çünkü zorlu süreçlerin bitme enerjisi var. Güçlü bir erkek olarak sanki maddi olarak da kendini de toparlamış gibi karşınıza çıkmak ve sizinle yola devam etmek istediğini, bu doğrultuda böyle bir netleşme istediğini söylüyor kartlar. Bakın buradaki kartları da okuyalım. Ama siz bu kişiyle şu an barışıksanız, ilişki ve iletişim içerisindeyseniz, burada o zaman bu sevdiği taraf değil, daha çok maddi olarak, ya zaten kendinize göre düşünün, bilirsiniz hani yani çok da aslında tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Bu benim biraz detaycılığımdan, herkes anlasın diye. Ama bu süreçte şunu gördüm, bir şeyi ne kadar açıklamaya çalışırsan karşı taraf bazen, özellikle kötü niyetli kişiler, salağa yatıyor. Bilerek kendilerince dalga geçtiklerini zannediyorlar, anlaşılmadığını zannedip o kişiler zaten direkt olarak kendi cehennemlerine şutlanıyorlar, gönderiliyorlar. Ve o dalga geçtiklerinin de anlaşılmadığını zannediyor işte kendi çaplarında. Kalitesiz kişiler bunlar.
Ben buradaki iyi niyet üzerinden bile kendilerince böyle güya şey yapacaklar. Yani sen dalga geçerken ben Başak Burcu'yum. Ben senin bütün kusurlarını görüp seni böyle 10 senelik psikoterapi göreceğin süreç içerisine sokabilecek dalgayı geçiririm seninle yani. Ama yapmıyorum, tercih etmiyorum. Kötülüğü tercih etmeyen insan kötülüğü bilmediğinden değil, yaptığında karşıdaki kişiye uğratabileceği hezeyandan dolayı da aslında son ana kadar seçmez o kötülüğü. O yüzden olabildiğince yine de doğru, dürüst, hakkaniyetli ilerlemeye çalışıyorum. Bunları da gözükmediğini zannetmesin bu kişiler. Yüzüme böyle Ezgi Hanımcığım, Ezgi Hanımcığım deyip böyle arka planda kendi böyle küçük akıllarınca dalga geçtiğini zanneden kişiler için söylüyorum bunu özellikle. Özgüvensiz, kalitesiz, ucuz kişiler için söylüyorum. Burada benim hani çok böyle bazen tekrar tekrar söyleme sebebim hani herkes düzgün anlasın. Bazen çünkü özellikle başka kişiler devreye girdiğinde anlaşılmayabiliyor. Aslında geri sarıp tekrar dinleyebilir herkes, yani çok basit. O yüzden de aslında tekrar tekrar da anlatmamak gerekiyor. Bu da benim kendim hani böyle akışla birlikte aldığım karar. Çok da açıklamayacağım. Herkes ne anlıyorsa, anlamayan geri sarsın, tekrar izlesin, yani çok basit. Bu kadar ücretsiz şekilde bu kadar detaylı açılım yapıyoruz. Bir zahmet değer bilsin herkes kaliteli şekilde. Hamurunda kalite olan kişiler. Bunlar zaten kendini belli ediyor. Olmayan kişiler de istediği kadar maske takmaya çalışsın. Bunlar da o kalitesizliğini bir şekilde belli ediyorlar. Ona göre biz de kaliteli kişilerle en baştaki zamanlardan itibaren, en başından beri olduğu gibi yola devam ediyoruz. Evet, şimdi açılımla devam etmek gerekirse de bunları da söylemenin vardır sebebi. Ruh eşi, gerçek aşk sana doğru geliyor. Yeni bir spiritüel aşka hazır ol diyor. Ben burada sana doğru geliyor diyor ya, bakın. Yani bakın, bu kraliçeye doğru gelen bir zaten enerji söz konusu. Özellikle para olarak kendini güçlendirmek isteyerek gelmek isteyen bir eril enerji bu. Ben yine bu enerjiyi hissediyorum burada. Netlik elde etmek için biraz alanınızı genişletin. Böylece önünüzde uzanan muhteşem geleceği görebilirsiniz. Yani gerçek sevdiği kişiyle artık netleşerek yola devam etmek istiyor ve gelişmek, sınırlamalarınızı ortadan kaldırıyor, büyük ilerleme kaydediyor ve mümkün olanın yeni zirvelerine ulaşıyorsunuz diyor. Yani burada da dediğim gibi sevdiği kişiyle artık yeni horizon, yeni bakış açıları burada. Yeni bir hayata geçmek, kendini geliştirdiği şekilde belki ilerlemek istediği etkilerde olduğunu söylüyor. Ama bakın, bir tarafı geride bırakıyor. Sevmediği ve aslında maddi olarak belki kullandığı olabilir, ama bir tarafla da yola devam ediyor diyor kartlar olasılıklar doğrultusunda. Burada başka ne görüyorum? O kullandığı tarafın da peşine takılmasından ya da peşine gelmesinden, bazı hesapları sormasından çekiniyor olabilir. Ya da asıl sevdiği kadının bu süreçleri öğrenmesinden çekiniyor da olabilir. Kendiniz ne taraftasınız, kendinize göre düşünebilirsiniz. Evet, birinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda bu şekildeydi. Yani birisini kafada bitirmeyi kafaya koymuş, burası artık bitti diyor ve birisini seviyor, artık o sevdiği tarafa doğru ilerliyor. Uzun süredir konuşmadığı, görüşmediği birisi olarak da gözüktü ve çok saygı duyduğu, sevdiği, o kişiyle hayatını devam ettirmek istediği kişi olarak gözüktü diğer tarafta. Birinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Yine tarot öğrenmek isteyenler de oldukça kapsamlı bilgilerin olduğu, en iyi, en güzel açtığım bu tarot atölyeme yine kayıtlarını aynı iletişim adresleri üzerinden iletişime geçerek oluşturabilirler. Başta da zaten bilgi verdik. Daha önce de çok detaylı şekilde bilgi verdik. Evet, şimdi ikinci desteğiyle devam ediyoruz. İkinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duyguları ne? Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili
Duygularım ne? Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duyguları ne? Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duyguları ne? Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duyguları ne? Ne kadar önemli kartlar çıktı. Ne kadar çok büyük arkana kartı çıktı bakın. Bu kişiyle aranızda ben çok böyle konuşmayı sevmem biliyorsunuz ama yüksek çekim, yüksek sevgi, ruhsal bağlantı etkisi gözüküyor. Özellikle duygusal enerjilerde çıktığı için de yani önemli bu. O yüzden çıktığı zaman da söylüyoruz. Evet, aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duyguları, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için ikinci desteği seçenler, aklınızdaki kişinin sizinle ilgili şu mu? Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duyguları. Bakın kaçıncı güneş. İkinci çıktı yine deste altında. Burada tılsım dokuzlusu. Şu açıya bir bakalım. Ve buradan da seçelim. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duyguları. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duyguları. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duyguları. Evet, ikinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duygularına baktığımızda bu kişi çok otoriter, dışarıdan sert gözüken, kolayca duygularını belli etmeyen birisi olabilir. Koç, Aslan, Yay ve İkizler, Terazi, Kova etkili olabilir. Özellikle ikizlere Koç, Aslan, Yay etkisini çok daha yoğun olarak söylüyor kartlar. Bir tık da balık etkisini burada gördüğüm. Ben bu kişinin sizi sevdiğini görüyorum kartlarda ama burada otoritesini korumak isteyen, kendi stabilitesini korumak isteyen bir etkide gözüküyor. Şimdi burada iki ihtimal söz konusu. Eğer üçlü ilişki için dinliyorsanız burada siz sevdiği taraf değil, daha çok burada eşi sevdiği taraf olarak gözüküyor. Siz de zamanında anlık ve tutkusal heyecan olarak kullandığı, yani üçüncü kişiyseniz bu kişinin hayatında birisisiniz ve hala ona çekiliyorsunuz ve hala onu istiyorsunuz. Ama bu kişi sanki evliyim, işte evimin etrafında dolaşma, eşimin etrafında dolaşma, hani çok kendini belli ediyorsun, bak tehlikeli sularda yüzüyorsun gibi bir modda sanki size. Eğer üçüncü kişiyseniz ama biliyorsanız ilişkinizi evli değil, üçlü ilişki söz konusu değil diyorsanız da burada evet sizi seviyor ve sizi evlenilecek kişi olarak görüyor. Burada belki aranızda bir küslük, bir iletişimsizlik yaşanmış olabilir. Özellikle bu süreçte çok katı, çok böyle kendi otoritesini korumaya çalışan inatçı bir tutum sergilemiş olabilir. Burada zaten zor bir kişiliği görüyorum. Yani bu kişi kolay kolay herkesle ilişki yaşayabilecek birisi değil. Özellikle evlilik gibi, ciddi ilişki gibi, özellikle burada eril taraf, erkek taraf öyle kolay kolay herkesle ciddi ilişki, evlilik falan yaşayabilecek birisi değil. Çünkü kendisi zor bir kişi olarak gözüküyor gördüğüm ama sevdiği zaman tam seven birisi. Eğer üçlü ilişki, yani üçlü ilişki varsa bu ev hanesi, yani eşini, yüzük bağlantısı olan kişiyi seviyor. Zamanında onu tam sevmişti. Hala da onu seviyor diyor kartlar. Ama burada eğer üçüncü kişi durumu söz konusu değilse,
bunu biliyorsanız eğer, belki zamanında da sizinle ciddi yola girip ama sonra inatlaştı, geri falan çekildiyse de burada evet seni sevdi, seni seviyor ama burada kartlar diyor ki bazı konularda o kadar inatçı, o kadar otoritesini korumaya çalışıyor ki burada sanki böyle sizi istemiyormuş gibi durması, sanki böyle hani sizi uzaklaştırmaya çalışması. Aslında belki evlilikten ya da ciddi ilişkiden korktu ama aslında bir o kadar da onu istediği için burada gördüğüm. Dediğim gibi hani burada ne kadar mantıklı ya da değil bunu tartışmıyoruz. Çıkan enerji neyse onu söylüyoruz. Her şey çok mantıklı, herkesin mantığına yatan şekilde olsa herkes robot gibi muhteşem ilişkiler yaşardı zaten. Her ilişkide, çok iyi gözüken bir ilişkide bile çok insanların böyle inişli çıkışlı süreçler yaşadığı, anlamlandıramadığı durumlar olabilir. O yüzden enerjide neyse o çıkıyor kartlarda. Burada ben sizi sevdiğini ve ciddi ilişki yaşanabilecek birisi olarak gördüğünü, bu kişi inadı nedeniyle size acı çektirmiş olabilir. Böyle bir hani kendi sanki durduğu şey görüyorum burada. Kendi duruşunu bozmaması. Sanki siz mücadele ediyorsunuz, siz iletişim kurmaya çalışıyorsunuz ama o böyle istemiyorum gibi davranıyor ama aslında seni çok seviyor ve aslında hani bu zamana ve iletişimsiz ve kendi bu zor tavrına, bu inatçı duruşuna rağmen aslında seni seviyor ve istiyor diyor burada kartlar ve burada ben şunu görüyorum. Aslında aranızda bir şeylerin tekrar başlamasını tehlikeli bulsa da yeni bir başlangıç yapmak istiyor ama bu kişi çok yani siz istediğiniz diye değil o istediğiniz diye. Çok baskın bir karakter, bunu görüyorum. Bayağı baskın bir karakter. Özellikle eril taraf. Yani siz mesela işte konuşalım edelim diyorsunuzdur. Bu kişi hayır diyordur. Aylarca cevap vermiyordur. Sonra hani belki konuşalım demesi gibi. Hani sanki öyle bir süreç var. Üçlü ilişki değilse tekrar söylüyorum. Onun için de tekrar kısaca yorumlayacağım. Zaten yorumladım ama burada zaten hani bakın evlilik konusunda, ciddi ilişki konusunda onun için siz bir şanssınız. Ama bu kişinin bir taraftan zararlı alışkanlıkları, Allah uzak tutsun ama kumar gibi ya da böyle hani ne bileyim at yarışı diyesim geldi, tövbe tövbe, iptal negatif kötü şeylere de bu tarz şeyler yasaklansa, yasak galiba zaten de nasıl oynuyor o zaman bu insanlar yasaksa? Hani tamamen kaldırılsa keşke. Hayvanları alet etmeyin yani en azından. İptal negatif kötü şeylere. Burada şey görüyorum hani özellikle internet üzerinden falan böyle şey gözüküyor. Yani nasıl diyeyim, özellikle eril tarafın işte parasını çok böyle sağlıklı kullanamadığı şeylere meyletmesi gibi. O yüzden hani aranızda tekrar bir şeylerin başlamasını tehlikeli görüyor olabilir. Yani siz kötü bir insansınız diye değil aslında. Bu kişi tam ona göre olduğunuzu, tam evlenilecek birisi olduğunuzu, yuva kurulabilecek birisi olduğunuzu biliyor ve aslında sizi kalpten de istiyor. Doğru kişi sizsiniz. Doğru seçenek onun için sizsiniz. Ama burada evliliğe karşı, ciddi ilişkiye karşı böyle kendi otoritesini korumaya çalıştığı, belki bazı zararlı alışkanlıklarından vazgeçebilecek mi, vazgeçemeyecek mi? Bakın burada da korku kartından bahsediyor. Burada mesela sınırdan bahsediyor. Yani böyle güçlü durmaya çalıştığı ama burada sorun siz ya da sizin hatanız değil aslında. Onun güçlü durmaya çalışarak kendisinden emin olamaması ve bunu çaktırmamaya çalışması gibi aslında özetlemek gerekirse. Ama burada bakın yine de bir şekilde özgürleşmek de istediğini söylüyor bu korkularından, bu durumlardan gördüğüm. Ama bu kişi dediğim gibi zor birisi açıkçası. Kalbinde yer edindiğinizi görüyorum üçlü ilişki söz konusu değilse. O yüzden burada bir şekilde biraz daha kendi sert taraflarını değiştirmek ve daha yumuşamak, bu doğrultuda yeni başlangıçlar, yeni iletişimler yapmak istediğini de söylüyor. Size karşı tutkusu da çok yüksek olabilir. Siz de onun için çok kaliteli birisiniz çünkü çok böyle sağlam karakterde birisiniz. Gerçekten hani aynı evde yaşayabileceğini, kendine eş olarak görebileceğini düşündüğü bir enerjidesiniz. Dediğim gibi kalbinde yer edinmiş birisiniz. O yüzden bir tarafı uzak tut işte falan dese de burada gördüğüm aslında uzaklaşmanızı da istemediğini de görüyorum kartlarda ama bu kişi bence kendi tutkusuna, kendi arzusuna, işte parasıyla ilgili işte kumar gibi iptal bu şeylerine çok güvenemiyor.
Ve bunları da açığa çıkarmak istemiyor. Bunlar üzerinden manipülatiflik yapıyor olabilir. Çünkü bunları açığa çıkarırsa zayıf bir erkek gibi gözükecek. İşte kendine hakim olamayan vesaire, akıllı seçimler yapamayan para konusunda gibi. O yüzden de daha sessiz kalarak, sanki istemiyormuş gibi gözükerek bir duruş sergilemeye çalışıyor ama içi gidiyor, aslında seni çok istiyor. Korktuğu şey kendi hatası ve sana da kendi hatalarıyla daha hata yapmak, hani bunları belki bırakamadığı için diyor kartlar. İptal diyelim negatif kötü şeylere yine de. Yani uzaklaşmaya rağmen aslında bir ciddi ilişki, bir evlilik, bir yüzük bağlantısı, bununla ilgili ikinci bir şans. Bakın hem burada hem burada çıkmış ama bu Lenormand'da 2 tane ikinci şans kartı var. Ve bu daha böyle tehlikeli gibi gözüken şans. Hani deneyelim ama burada tehlikeli durumlar da söz konusu gibi durumları gösteren bir şans ve büyücüyle çıktı zaten. Yine onun manipülatif tarafları vesaire detaylı açıkladım zaten. Ama ben sizi istediğini, hani şans vermek istediğini görüyorum kartlardan. Evlenilecek bir seçenek, bir kişi olarak da gördüğü için olasılıklar doğrultusunda kendisini biraz değiştirmek istiyor. Geçmişte belki size yaşattığı acıları tekrar yaşatmak istemiyor diyor kartlar. Ama bu kişi kendini değiştirir mi? Yani burada şu son kart büyücü değil de ne bileyim yıldız çıksaydı, belki başka bir kart çıksaydı, tılsım onusu falan çıksaydı. Bu büyücü, hele ki bir de bu kartla çıktığında, yani değiştim deyip sonra tekrar aynı şeyleri sanki cazip bir şeymiş gibi hani göstermeye çalışabilecek kişileri gösterebilir, iptal. O yüzden manipülatif etkilerini söylüyor yine. Buna dikkat edin. Ya bakın işte parasızlık yaşamış zaten. Yani o aile yuva kurma şeyine kendini layık görmüyor. Seviyor ama kendi bağımlılıkları işte nedeniyle düzeltebilecek mi, ne zaman düzeltecek kendisini, bunlar gözüktü. Zaten hani artık kendi içinde ona zarar veren şeyleri aslında sınır koyup buralardan özgürleşip sizinle yola çıkmak istediğini söylüyor. Şimdi bu üçlü ilişki yoksaydı, ama üçlü ilişki varsa, bu kişinin evli olduğunu ya da atıyorum boşanmıştır ama eski eşinden vazgeçemiyordur falan. Öyle bir durumlarının, yani evlilik ama gözüküyor. Yani eski sevgiliden bahsetmiyorum. Eski sevgilisi ise de şöyle bir yüzük durumu, bir resmiyet durumu, o yola girip çıkma durumu olmuş olabilir. Çünkü çok net burada ev, yüzük, imparator, yani bu süreç gözüküyor. Burada kartlar diyor ki bu kişi zaten en başından beri o eşini ya da o evliliğini seviyordu. Ama bu kişi zor bir karakter. O evlilik içerisinde zayıf gözükmemek için, güçlü gözükmek için karşı tarafa aslında kendi hatalarını kabul etmediği, karşı tarafa çektirdiği bazı süreçler yaşattı ve karşı tarafı kendisinden uzaklaştırdı. Bu süreçte de toksik bir erkek olduğu için, ama toksik tarafını kabul etmeyi zayıflık gibi görüp aslında asıl zayıflığın bu olduğunu henüz görmeyip manipülatif şekilde güçlü bir erkekmiş gibi yoluna devam edebileceğini zannederken de arada birilerini kandırdı. Özellikle tutkusal yakınlık üzerinden diyor burada kartlar. Hatta böyle hani eşini küçümseme, eşini kötüleme ya da böyle işte onunla ilgili işte ben istemedim, evden kovdum, uzaklaştırdım gibi şeyler belki söylemiş olabilir, hatta burada gördüğüm kartlarda. Bunları yapmış olabilir. Kendi otoritesini korumak için de bunlar diyor kartlar. Ve bu süreçte de belki sosyal medyada, kendi evinin çevresinde, çalıştığı yerlerin çevresinde, sosyal ortamlarda böyle anlık, belki tehlikeli gibi gözüken ama o tehlikenin ona heyecan kattığı, işte o tutkusal, kısa süreli yakınlaşmalar yaşamış olabilir. Karşı tarafı da böyle işte biraz dilli, işte iletişim yetenekleri yüksek falan görünce hani o şey gibi, aa evet bu erkeğe hala ilgi gösteren birileri var deyip onu deneyimlemek istemiş olabilir eşiyle arasının açıldığı o süreçte. Ama bunu deneyimledikten sonra aslında bu kişi şunu anlamış. Yani ben evlilik adamıyım.
ve ben bu tarz kişileri istemiyorum ve benim gerçekten evimde görmek istediğim kadın belli. Yani ve bu evlendiğim kadın, işte geçmişinde yüzük bağlantısı olan kadın. O yüzden de burada bu kişinin hayatında üçüncü kişi konumundaysanız, hala ona adım atıyorsanız, hala ona kendinizi göstermeye çalışıyorsanız, bu kişi sizi istemiyor. Diyor ki hani tehlikeli sularda yüzüyorsun. Ben seni eşimin bilmesini de istemiyorum ya da senin yüzünden adımın lekelenmesini istemiyorum. İşte hani belki sadakatsiz gözükmek istemiyor, örnek veriyorum. Dediğim gibi bu kişi manipülatif bir karakter. Bu kişinin enerjisi bu. O yüzden zaten kendinize göre düşünün ya, çok açıklama yapmayacağım, birinci derste de demiştim. Bu modda. Yani o yüzden işte hani belki evli olduğunu zaten biliyorsanız ama konuşmaya çalışıyorsanız falan, diyor ki istemiyorum seni çünkü evliyim. Ha, seninle kısa süreli bir şey yaşadık o süreçte, çünkü o aslında evlilik için de hatasını kabul etmek istemediği için orada aslında sizinle yine egosunu tatmin etmiş. Ama şimdi diyor ki o geçti bitti ve ben aslında evimi, ailemi, eşimi sevdiğimi anladım ve şu anda oraya sabitim. Yani oraya sabitlendim. Kalbimdeki kişi o. O yüzden hani onun itibarını zedeleyebilecek ya da onu böyle işte sadakatsiz bir erkekmiş gibi gösterebilecek yaklaşımlarınızın, iletişimlerinizin sizin açınızdan da tehlikeli olduğunu, bu anlamda belki sizinle iletişimler kurmak istediğini de söylüyor olabilir. Hani tehdit gibi ya da üstü kapalı tehdit gibi burada gördüğüm. Biraz bir taraf burada aslında iki kadını da harcamış, açık konuşmak gerekirse burada bu eril enerji, ama bir kadını evleneceği ya da hali hazırda evli olduğu kadın olarak gördüğü için sevdiğini anlamış her altı yedikten sonra, tabiri caizse. Bir tarafı da hani sen de arada gittin, hani tamam yaşandı bitti, daha ne peşimde dolaşıyorsun, tehlikeli sularda yüzüyorsun, bak senin yüzünden işte şöyle olursa, şunlar açığa çıkarsa falan gibi düşünceler içerisinde olduğu bir etkide. Yani bir tarafı sevmiyor, o anlık sadece tutkusal bir şeymiş gördüğüm, takıldığı, ettiği, gezdiği, belki o sosyal medyadan flörtleştiği falan, kendini erkek olarak hissettiği, o başka kadınları da etkileyebiliyor falan. Ama bir tarafta o tarafa da çok iyi davranmış olduğunu görmüyorum. O tarafa da çektirmiş. Uzaklaştırmış olabilir, istemiyorum demiş olabilir, boşanmak istediğini kendi belki söylemiş olabilir. Ama diyor ki işte başka kişilerle gönlünü eğlendirdi. Şimdi anladı, aslında o eşini seviyormuş. Aslında o ciddi ilişki içerisinde olduğu kişiyi seviyormuş. O yüzden diyorum, birileri de artık kadınlara ilişkilerle ilgili tavsiye vermeyi bırakıp erkeklere tavsiye verirse, ülkedeki aile kurumunu da, aile kavramını da, ilişkiler içerisindeki sadakati ve çocukların da, bireylerin de anne baba olarak, her şeyden önce eş olarak, partner olarak hem ruhsal sağlıklarını hem maddi manevi sağlıklarını ve çocukları, soyları, o hani soyun devam edilebilirliğini ve sağlıklı şekilde devam edilebilirliğini, yani illa kendileri doğurmuyorsa bile, evlatlık alınıyorsa bile, hani burada sonuçta o kişinin arasında sağlıklı bir kadın erkek ilişkisi olacak ki ilerleyecek, değil mi? O yüzden sürekli artık kadınlara bir şeyler söylemeyi bırakıp erkeklere doğru yönelmesi gerekiyor. O kendine ilişki koçu, ilişki uzmanı diyen kişilerin. Ama işte bu tarz erkeklerin dışarıdan gelecek fikirlere kapalı olduğunu çok iyi bildikleri için işte tamamen duygusal konulardan dolayı kadınların zaten bir şeyleri toparlamaya, senelerden beri öyle olduğu için, çalıştığını bildikleri için hep kadınlar üzerinden, işte erkek şunu yapıyorsa kadın şunu anlasın, erkek şunu yapıyorsa kadın bunu yapsın. Biri de desin ki erkek kadın şunu yapıyorsa bunu yapsın. Erkek burada hatasını kabul etsin. Şu var, kötü kadına karşı tabii ki erkek de uyanık olacak ama baktığımızda erkeğin mi kötülük oranı daha yüksek, kadının mı? Bunu da yani ortada zaten her şey. O yüzden de bu ilişki uzmanı vesaire, bunların artık bu şimdiye kadar bence ceplerini doldurmuşlardır. Maddi kaygılardan uzaklaşıp erkek nasılsa danışmaya gelmez, İşte kadın kadar kitap satın almaz vesaire, bu düşünceli ya da kadın kadar oturup bu videoları izlemez. Bu düşünceleri bırakıp gerçekten sağlıklı ilişki noktasında erkeklerin aklını başlarına getirmeleri gerekiyor.
Şimdiye kadar zaten bu kez de şunu demeye başladılar. Kadın kendini çok geliştirdi. Erkek eski sürüm kaldı. Ne yapacak kadın? Daha her şeyi yaptı. Yani aslında kendilerinin şimdiye kadar yaptığının yanlış olduğunu bu söylemleriyle zaten yine ortaya koyuyorlar. Görebilene tabii ki. Yani bu gibi erkekleri çünkü birazcık bu işte bu yaklaşımların, bu tarz işte belki ilişki koçlarının vesaire kendisine getirmesi gerekiyor olabilir. Burada gördüğüm. Çünkü acı verici bir süreç yaşanmış ve şimdi bitirdiği tarafla tekrar başlamak istiyor ama o bir ciddi ilişkisini bitirirken arada gönlüne eğlendiği birisi varmış. Ona karşı da evliyim, ciddi ilişkim var. Benden uzak dur modunda bakın. Sen üçüncü kişiydin zaten modunda ama o süreçte belki eşini kötüledi. Bu kişi oturup da ama hatasıyla yüzleşir mi? Hayır. Çıkan kartlar imparator, güç, büyücü, güneş yani manipülatif buradaki kombinasyonda hani evet güzel gibi gözüken kartlar ama bu kombinasyonda çok manipülatif enerjide ve hep bu erilin manipülatifliği gözüküyor. Ama üçlü ilişki yoksa da zaten bunu yorumladım. Evet, ikinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Bu arada bunları da okuyalım. Korkular, her şey ne kadar karanlık görünse de ışık sızacak bir aralık buluyor. Cesur olun ve bulunduğunuz durumdan çıkmanın yolunu keşfedin. Ee, Anlattığım iki olasılık doğrultusunda değerlendirebilirsiniz. Detaylı ben zaten yorumlarken açılım içerisinde anlattım. Sınırlar, duygusal ve zihinsel refahınızı korumak için sınırlar oluşturun ve o sınırları savunun. Bu o kişinin sizinle ilgili duygularıyla ilgili çektiğimiz kartlar. Özgürlük, özgürlük olmadan özgünlük olmaz. Bırakın ruhunuz uçuşa geçsin. Evet, ikinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. Yine tarot atölyesine tarot öğrenmek isteyenler de kayıtlarını aynı iletişim adresleri üzerinden iletişime geçerek oluşturabilirler. Evet, şimdi üçüncü desteğiyle devam ediyoruz. Üçüncü desteği seçenler abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duyguları ne? Evet, aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duyguları ne? Şöyle açığa da bir bakalım. Şöyle yapalım biraz. Evet, üçüncü desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bu kişiyle aranızda şehir farkı, ülke farkı
gibi süreçler olabilir. Bu çok yoğun olarak gözüküyor. Kültür farkı. Onun başka şehirde, sizin başka şehirde olmanız ya da onun başka ülkede, sizin başka ülkede olmanız gibi. Böyle hani kültür farkı, dil farkı, ülke farkı ya da böyle hani deniz aşırı yerler, fiziksel mesafe gibi durumlar gözüküyor kartlarda. Eğer hani yaşam olarak hani hayır biz aynı yerde yaşıyoruz diyorsanız da bu kişinin belki yine mesafeyle ilgili işte başka yere gitmek, yolculuk yapmakla ilgili yeni bir kapısı açılmış olabilir. Yeni bir gündemi olabilir seyahatlerle ilgili gördüğüm. Burada şunu görüyorum. Siz çok zor, belki işte kıskançlıklar nedeniyle acı çekmek, anlaşmazlık, böyle bitti gibi gözükmesi aranızdaki sürecin ama o acının devam etmesi, aslında bitmemesi, burada iki tarafa da belki zarar vermesi. Ama burada hani konuşamamanız bir türlü, belki araya iletişimsizliğin girdiği bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Bu kişi sizinle ilgili çok acı çekmiş. Aslında sizi çok kıskanmış, çok üzülmüş ama sanki böyle iletişime geçememiş bir şekilde. Bu sanki bu üzüntüleri onun içinde kalmış. Aslında bir şekilde onun yolunu beklediğinizi, belki ondan bir haber, ondan bir yeşil ışık diyesim geldi. Beklediğinizi de biliyormuş ama bunu yapamadıkça sanki kendi içinde böyle sıkışmış. Hayatında yine belki başka kişiler bağlantılı anlaşmazlıklar, kıskançlıklar yaşamış olabilir. Bayağı değişim dönüşüm sürecinden geçmiş. Aslında bu süreçte anlaşamadığı, onun değerini bilmeyen, onun kıymetini bilmeyen, belki o zaman bir araya gelseydiniz sizin de aranızda anlaşmazlıklara sebep olacak kişilerden özgürleşmiş aslında. Sizin konuşmadığınızda, iletişimsiz olduğunuz bu süreçte. Zaten burada iletişimsizlik enerjisini görüyorum ama bu kişi yeni bir iletişim yapmak, yeni bir başlangıç yapmak isteği içerisinde. Bu kişi sizden çok etkileniyor ve sevdiğini söylüyor. Bitti gibi gözükse de diyor bu kişi. Ben bu arada şunu hissediyorum kolektifte. Sanki bitti gibi gözüken bazı ilişkilerin sürpriz şekilde, olmaz denilen bazı ilişkilerin sürpriz şekilde tekrar canlanabileceği hissiyatını hissediyorum. Ve bu da zaten bu açılıma yansıdı çok net. Bakın yine ölüm ve sonrasında yıldız ve yüzük kartıyla. Burada şunu söylüyor kartlar. O da belki bitti zannetti. O da o kadar acı çekti ki daha olmaz dedi ama burada diyor ki uzaklaşamıyor. Belki siz yolunuza gittiniz, küstünüz, kendi içinizde ona böyle kırıldınız. O kendi yoluna gitmeye çalıştı ama yapamadı. Bu süreçlerden geçirmiş sanki. Ama şimdi diyor ki bu kişi sanki böyle bir yenilenme sürecinde, ona zarar veren toksik kişilerden özgürleştiği, yurt dışı bağlantısıyla ilgili hayatında yeni gelişmeler yaşıyor olabilir. İnternet olabilir, yurt dışı olabilir. Böyle sanki ona yeniden doğmuş hissettiren böyle yeni bazı süreçler yaşıyor ve bu yenilenme enerjisiyle de sanki sizin aranızda bazı şeyleri başlatmak ve belki böyle bir teklifle gelip böyle birbirinizi affedin, birbirinizle barışın istediği bir süreç içerisinde olduğunu söylüyor. Uzaklık sürecini bitirmek istediğini söylüyor kartlar burada gördüğüm. Sadece acele etmenizi istemiyor. Burada biten süreç ne dedim? Değnek şövalyesi. Yani kısa süre içerisinde bir şeyler ilerlesin vesaire ya da tutkusallık belki bunu istemiyor. Burada gerçekten dengeli, düzeyli, anlaşma ve uzlaşma doğrultusunda yola devam etmek istiyor ve ben çok seyahat ve yay teması görüyorum burada. Sanki böyle hani şey gibi görüyorum. Belki bu hem iş hem ilişki adımı atmak istemesi gibi. Belki diyor ki yurt dışına şöyle bir yere çıkma fırsatı yakaladı. İşte belki size de bununla ilgili bir teklif sunması gibi. Belki bir iş fırsatı sunması gibi. Ya da önce teklif sunması, sen de benimle gel, belki sen de orada çok daha güzel, belki kariyerler elde edebilirsin demesi gibi. Kendinize göre düşünebilirsiniz. Burada sanki yaşadığı bir yenilenme süreci söz konusu ve bu onu bu yenilenme sürecinde aslında yanında görmek istediği, sevdiği kişinin siz olduğunu biliyor. Zaten bu acı çektiği ve bitti dediği süreçte bile bitirememiş aslında sizi, bitmemişsiniz burada gördüğüm. O karanlık süreç bitiyor bakın ve yenilenmek istiyor bu kişi. Gördüğüm yeteri kadar acı çektiniz bunu düşünüyor. Kendi de çok kıskanmış. Siz de belki onu kıskandınız. Başka kişiler vesaire kavga o bu anlaşmazlık. Bunlar artık bitsin. Ben artık seninle ya bu daha doğrusu bireysel olarak yeni bir başlangıç süreci sanki söz konusu ve bunu sizinle değerlendirmek istediğini söylüyor ama siz sanki
Evet der misiniz, hayır der misiniz? Ya da belki zaten sundu size bir teklif ama siz belki istemediniz ya da hayır dediniz. Hayır dediyseniz bu hayır demenizi ya da bir şeyleri aceleye getirme durumunuzu değiştirmek istiyor. Ama henüz size böyle bir teklif gelmediyse bu teklifi ettiğinde istememe durumunuz içerisine girmemenizi ya da mesela belki diyeceksiniz ki evlenirsek olur falan. Hani o toplara girmek çok istemediğini görüyorum. Bu kişi diyor ki zaten biz evleniriz. Zaten biz hani ben seninle burada hani bir belki ciddi bir ilişki yoluna zaten girerim. Ama zamanı var. Çünkü ortaya çıkan süreç denge kartı çıktı. Burada ikiniz de birbirini böyle sanki bir anlaşmaya girdikçe, birbirinize zaman tanıdıkça, alan tanıdıkça belki zamanla diyor ki ben zaten hani o ciddi ilişkiyi zaten seninle yapmak istiyorum. O yüzden hani acele etme ya da hani böyle kırıcı ya da tekrar geçmişteki gibi üzücü süreçler içerisine girilebilecek tutumlar sergileme, anlayışlı ol. Ona anlayışlı olmanızı istiyor ve o da şu anda size karşı anlayışlı yaklaşmak istiyor. Diyor kartlar fiziksel olarak da size karşı yine beğenisi çok yüksek olabilir burada gördüğüm. Yani burada çok net çıktı. Sanki yurt dışı ile ilgili bir şans elde etmiş ya da seyahatle ilgili ya da böyle bir iş olabilir, bir kariyer olabilir. Yeniden başlama, yeniden kendini gösterme ve bu şansı sizinle değerlendirmek istiyor ve sonrasında zaten resmiyet, ciddi bir ilişkiye evrilebileceğini biliyor. Bu dediğim gibi belki birlikte bir iş yapma şansı da olabilir. Hani hem iş yapma şansıdır. Bu süreçte zaten birlikte olacaksınızdır. Zamanla ilişki şansı, ilişki yaşamanız ve belki ilişkinizin de resmileşmesidir. Ama bakın zamanla denge kartı çıktı çünkü. O yüzden burada size şans vermek isteyen, hayatında çok önemli yeriniz olduğunu hisseden, sizi seven, size değer veren etkilerde. Düşüncelerinizi olumlu tutun. İnandığınız şeyler sizi sınırlıyor olabilir. Enerjinizin daha da yükseleceğini göreceksiniz. Burada aslında belki eskiden işte daha karanlık bakın burada. Yani anlamlarını bilmeseniz bile görüyorsunuz zaten az çok renkleri vesaire. Ama bakın gittikçe aydınlanıyor ve o karanlık renkler ölüm kartıyla dönüşüyor ve yıldız kartı bir şifalanma ve burada ciddi bir sürece geçme şifalanması, şansların yakalanması burada. Onun da tekrar kendini bulmasıyla, kendini sevmek, tam kendini bulmasıyla dedik. Kendini sevmek kartı akışla okutturdu kendini. İçinizdeki sevgiyi uyandırın. Kalbinizi sevgiye uyumlayın. Enerjiniz evrenin akışına bağlansın. Dediğim gibi burada daha sevgi, anlayış, uyum etkilerine geçmiş bu yenilenme enerjisiyle işbirliği. Açık fikirli olun, insanlarla işbirliği yapın. Her şeyi tek başınıza halletmenize gerek yok. Dediğim gibi bu kişinin sanki böyle belki işiyle ilgili böyle yeni bir süreci olabilir. Buna sizi de dahil etmek istiyor gibi de gözüktü. Size olan sevgisi, saygısı, çekimi ve hayatında yer verme isteği nedeniyle. Ama evet der misiniz, demez misiniz? Sanki bunu bilmiyor ama ona bir şans verin, bu anlaşmaya bir şans verin istediği gözüktü. Olasılıklar doğrultusunda sizi sevdiği ve sizden etkilendiği için yeni başlangıç, belki yeni bir yerde yeni bir hayata başlamak istiyor. Ya da kendisi yeni bir işe başlıyor. Burada bir şekilde yanında sizin de olmanızı istiyor. Çünkü bu kişi artık yenilendi, artık kendisi gibi. Belki yeteneklerini ortaya koyuyor, kendini daha iyi hissediyor, daha güçlü, daha sağlıklı, daha özgür, daha başarılı gibi gibi kendinize göre düşünebilirsiniz. Ve bu yenilenme sürecinde de yanında olmanızı istediği gözüktü. Sizi sevdiği ve değer verdiği ve yanınızda da çok daha iyi, çok daha güzel, başarılı, özgür, kendi gibi hissettiği için. Evet, üçüncü destem olasılıklar doğrultusunda abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. Yine tarot öğrenmek isteyenler de yine tarot atölyesi kayıtları için aynı iletişim adresleri üzerinden iletişime geçip tarot atölyesi kayıtlarını oluşturabilirler. Evet, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda açılımlar bu şekildeydi. Bu arada şunu da söyleyesim geldi. Ben çok yine böyle konuşmayı sevmem ama kaderi gibi görüyor olabilir sizi.
Hani belli ki biz ayrılmayacağız. Belli ki siz onun kaderisiniz ve nereye gitse yanında siz olacaksınız gibi de hissediyor ve bunu da istiyor olabilir. Bunu da söyleyesim geldi, vardır sebebi. Kartlara baktıkça kartların anlamlarıyla doğru orantılı şekilde de tabii ki. Evet, dediğim gibi abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda açılımlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.